Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde yapabileceğiniz muhteşem bir pide tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak mayayı, suyu ve şekeri karıştırarak başlıyorum. 2 bardak suyun içerisine yarım paket yaş maya, 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyip karıştırıyorum. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra 4,5 bardak kadar unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip güzelce karıştırıyorum. Ortasını havuz şeklinde açtıktan sonra hazırladığım suyu yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu ölçü normalde tam geliyor. Undan una farklılık gösterebilir. Dikkatli ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumuzun oldukça yumuşak, ele yapışan kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda hamurun kıvamını yakından göstermeye çalışacağım. Pidenizin dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hamur cıvık bir hale geldi. Bu aşamadan sonra çırpa çırpa yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar suyum kaldı. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyip çırparak yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru 4-5 dakika kadar çırpa çırpa yoğurdum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel oluyor. Elimle düzelttikten sonra üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Üzerini streçle kapattıktan sonra kalınca bir sofra bezi sarıyorum. Havalar soğuk olduğu için. Yaklaşık 40 dakika kadar bir sürede çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streçi çıkartıyorum. Streçin üzerindeki hamurları da dikkatli bir şekilde sıyırıyorum. Tezgahıma biraz un serptikten sonra hamuru tezgaha alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile ortadan ikiye bölüp 2 adet pide elde ediyorum.
2 tane bezeyi elde ettikten sonra galeta unu serpiyorum masaya. Pidelerin altına galeta unu serperseniz hazırladığınız zaman, pideyi büyüttüğünüz zaman masaya yapışmayacaktır. Masada kalan galeta unu toparlayıp tekrardan kullanabilirsiniz. Ölçü olarak da verecek olursam da yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar serpiyorum. Pideleri elimle çok az büyütüyorum. Daha sonra üzerini kapatıp bu şekilde yarım saat kadar dinlendiriyorum. Pideleri yarım saat kadar dinlendirdikten sonra bir tane yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyip karıştırdım. Pidelerin yüzeyine sürüyorum. İsterseniz bulamaç da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde daha güzel kızarıyor ev ortamında. Hem daha lezzetli oluyor. İstediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben 2 farklı şekilde hazırladım. Pidelerin yüzeyine yumurta sürmeden önce mutlaka fırını ısıtın. 220 derecelik fırında 12-15 dakika kadar pişmesi yeterli olacaktır. Bu şekilde hazırlıyorum. Çekiştirerek büyütüyorum. Eğer bu işlemi yapmazsanız ortası kabaracak, kenarları da çökecektir. Pideleri çekiştirdikten sonra üzerine susam ve çörek otu serpiyorum. Daha sonra dikkatli bir şekilde tepsiye alıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Ben yağlı kağıt kullandım. Eğer yağlı kağıt kullanmayacaksanız da tepsinin altına biraz galeta unu serpebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde alıyorum. Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pidelerimi pişiriyorum. Bu tarifle pideleriniz çok güzel olacaktır. Pidelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Çok da güzel kabardılar. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, göz göz pidelerimiz oldu. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.